Merhaba, ben Orkun. Size Gore markasının çeşitlerini ve farklı teknolojilerini anlatacağım. Evet, Gore-Tex ile ilgili ayrı bir video yapmıştık. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Gore-Tex'in ne olduğunu, bir marka olduğunu, nasıl bulunduğunu, nasıl tesadüf eseri bulunduğunu anlattığımız ilginç bir video ve ne işe yaradığını. Şimdi bu videonun ana amacı yine birçok insanın, belki bazılarınız bunu biliyor olabilir ama birçok insanın Gore-Tex ile ilgili şöyle bir yanılgısı var. Gore-Tex tek bir üründür ve tek bir işe yarar. Bu doğru değil. Gore-Tex'in, Gore firmasının farklı teknolojileri var. Bunlardan şöyle bir genel olarak bahsedeceğiz. İlk önce üstümüze giydiğimiz ürünlerden, şu şekilde ceketlerden, pantolonlardan, montlardan üstümüze giydiğimiz bir bahsetmek istiyorum. Arkasından da ayakkabıda kullanılan birkaç tane farklı teknolojisi var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Gore-Tex ilk bulunduğunda 1969'da işte teflonun gerilmesiyle %800 esnetilmesiyle bulunmuştu ve tek bir teknolojiydi. Fakat ondan sonra yine aslında hala Gore'un membran olarak baktığınızda değişen bir şey yok. Yani Gore membranı bir tane. İşte o hep anlattığımız 1 santimetre karesinde 1.4 milyar delik olan, işte ne bileyim teri dışarıya atan, suyu içeriye geçiremeyen o klasik membranımız aynı. Fakat bu membranı Gore firması farklı kumaşlarda farklı uygulamalarla kullanarak farklı teknolojiler ortaya çıkartıyor. Veya farklı ürünler diyelim, teknolojiler demeyelim, farklı ürünler ortaya çıkartıyor. Bunlara da çeşitli isimler veriyor. Şimdi bir tanesi günlük hayatta ve her yerde kullandığımız, hep karşımıza çıkan Gore-Tex diyor ona. Sadece Gore-Tex. Ürün üzerine Gore-Tex uygulaması var. Nedir mesela? İşte bu bot. Gore-Tex. Veya bu eldiven. Gore-Tex. Bir de Gore-Tex'in yanında bazı ürünlerde şunu görürsünüz. Gore-Tex Active. Active diye yazar yanında İngilizce. Ya da Gore-Tex Pro. Mesela Gore-Tex Pro Shell'ler. Şimdi buradaki fark ne? Dediğim gibi bakın burası çok önemli ve kilit. Gore-Tex'in o membran dediğimiz zar, yani kumaşın içindeki, kumaşın dışı ve kumaşın içi. Dışta bildiğimiz geleneksel kumaşımız var. Bu her türlü kumaş olabilir, her türlü materyalden olabilir. İçeride de kaplamamız var. Gore-Tex kaplamamız içeride, o membran zar içeride. Asıl işte burada aktif, pro ve geleneksel Gore-Tex dediğimiz kumaşlarda değişen aslında dışarıdaki kaplama ve dışarıdaki kaplamaya uygulanan. Gore-Tex Pro, mesela Gore-Tex dediğimiz zaman bu daha çok günlük hayatta her yerde, her türlü aktivitede kullandığımız ürünlerden bahsediliyor. Gore-Tex Pro dediğimiz zaman adından anlaşılacağı gibi profesyonel, daha zorlu şartlarda, daha uçlara, limitlere, ürünün zorlandığı ortamlarda kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Yani amaç bu ürün geliştirilirken. O yüzden ne? Ürünün dışındaki, yani membranın dışındaki kumaş daha kalın, daha sağlam, çarpışmaya, sürtünmeye, yırtılmaya hepsine daha dayanıklı bir kumaştan bahsediyoruz. Ve üzerindeki DWR dediğimiz kaplama da normalden uygulamada hepsinden biraz daha, yani her şey biraz daha abartılı. Ama bakın membran aynı. Yani 40 bine 20 binlik su geçirmeme ve nefes alma özelliklerimize değişen bir şey yok. Çünkü membran içeride kullanılan zarımız aynı. Burada tabii dışarıdaki kumaş daha kalın ve daha sağlam olduğu için daha ağır bir üründen bahsediyoruz. Gore-Tex Pro'da. Gore-Tex Active dediğimiz zaman bu da çok daha fazla hareket ettiğimiz, koştuğumuz, yürüdüğümüz, cross country kayak yaptığımız veya çok büyük efor sarf edip işte dağa tırmandığımız yerlerde daha çok Gore-Tex Active'i görüyoruz. Bu sefer tam tersi dışarıdaki ürünümüz, yani dışarıdaki katmanımız, kumaşımız hepsinden daha hafif, daha ince. Orada denier diye bir terim var tekstilde. İşte denier 40, denier 10, denier 20. O kumaşın inceliğini belirtiyor. Gore-Tex Active'de genelde denier 20 ve altı
tercih ediliyor. Mesela Gore-Tex Pro'da, Gore-Tex Pro Shell'de genelde denier 40 ve üstü, yani kumaşın kalın olduğu ve çok dayanıklı olduğu durumlarda o kumaşlar kullanılıyor. Ayakkabıya şimdi bu herhalde şeyi anladık. Yani Active'in, Pro'nun ve düz Gore-Tex'in ne olduğunu ve birbirinden farklarını genel olarak anladık. Membranımız aynı, kumaşlar değişiyor. Ayakkabıya geçtiğimizde çok yeni bir şey var. Bir, ayakkabılarda şu botta gördüğünüz genel geleneksel Gore-Tex'imiz var. Bu arada burada ayakkabının dış kumaşı diye bir şey olmadığı için, yani o markaların derisi, kumaşı kendisi olduğu için dış katmanı, membran içeride kullanılıyor. O yüzden ayakkabılarda daha basit iş, genel bir Gore-Tex'imiz var. Bu ayakkabıda kullanılan geleneksel Gore-Tex. İçeride membranımız var, ayakkabı nefes alıyor ve su geçirmiyor. Bir de yeni Gore-Tex Surround diye bir şey çıktı. Şimdi ayak biliyorsunuz şöyle bir sorun var hepimizin yaşadığı. Bu botu giyiyorsunuz, dışarıda hava soğuk. İçeriye girdiğiniz zaman montu çıkarıyorsunuz ama ayakkabıyı çıkaramıyorsunuz birçok ortamda. Bir kafeye girdiniz, çıkaramıyorsunuz. Dediğim gibi mont çıktı, tamam rahatladınız. Ama bununla dışarıda örnek veriyorum, dağdasınız, -15'tesiniz veya sokaktasınız, şehirde İstanbul'da -5'tesiniz veya Ankara'da. İçeriye giriyorsunuz artı 25 derece. Bir anda 30 derecelik fark var ama aynı ayakkabı ayağınızda. Ve ayağınız aynı ayakkabının içine. O yüzden terleme normal bir montta yaşadığınızdan daha fazla. Çünkü çıkarma şansınız yok. O yüzden Gore-Tex bunu düşünerek şöyle bir şey yaptı. Ayakkabının tabanıyla ayakkabının kendisi, şimdi şu plastik tabanı düşünün, Vibram taban var bu ayakkabıda. Ayağın arasına, sizin bastığınız tabanın arasına bir boşluk koydu ve ayakkabı artık oradan da tabandan da soluyor. Yani ayakkabının soluduğu yüzeyler buralarken artık komple tabandan, çok ciddi bir alandan daha da nefes almaya başladı ayağınız. Burada Gore-Tex Surround dedi. Surround system gibi, yani her yerden bütün ayağınızı çepeçevre 360 derece ayağınız artık nefes alıyor. Outdoor-skorna med Gore-Tex Surround. Är de första som släpper ut svett runt hela foten och samtidigt är vattentäta. Burada Gore-Tex Surround teknolojisi dedi. Evet, daha Gore-Tex'in son bir söyleyebileceğim Windstopper teknolojisi var. Şöyle Gore Windstopper. Bu da bir Gore ürünü yine. Yine içinde bir kaplama var. Fakat bu kaplama su geçirmiyor. Sadece nefes alıyor. Pardon, su geçiriyor. Rüzgarı geçirmiyor. Çünkü bazen su, buna ihtiyacımız olmuyor. Çok hafif bir ürüne ihtiyacımız oluyor. Mesela çıktınız, koşuyorsunuz. Rüzgar var. Üşümenizi, rüzgar biliyorsunuz chill factor, üşümenizi en çok etkileyen şeylerden biri. Rüzgarı içinize almıyor, teri dışarıya atıyor. Böylece sizin kuru ve konforlu kalmanızı sağlıyor. Vücut ısınızı kaybetmemenizi sağlıyor. Genel olarak Windstopper'ın yaptığı bu. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. The new Gore-Tex product technology for shoes is Surround and has two main benefits. Feet stay totally dry when it rains. And it keeps feet comfortably cool in warm temperatures because the shoe is completely breathable. Created for rain and shine. spx.com.tr